Merhaba arkadaşlar, kanalımın ilk videosuyla sizlerleyim. Bugün sizlere bob saç kesimi tasarımının nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu videom çok eski bir videom. İlk videom Serkan Karalan Kuaför kanalımdaki ilk videom. Şimdiki o videoları tek tek seslendirip sizlere sunacağım. Nasıl tasarımlar yaptığımı detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada bob saç kesimi yaparken ilk önce profil ayrımı oluşturdum. Ondan sonra taç ayrımı oluşturdum. Profil ayrımı kaşın ilk eee alnın ortasından enseye kadar ayırmış olduğumuz. İkinci ayrım ise bir kulağından diğer kulağına kadar ayrımı olan taç ayrımı. Taç ayrımı oluşturduktan sonra da yine enseden buradan tek bir yatay bir ayrım oluşturuyorum. Ve bu ayrımı da pens diyorum üst taraftan. Ve enseden saçın boyunu belirliyorum. İlk önce keseceğimiz saç boyunu belirleyeceğiz ve kılavuzumuza, bu bizim kılavuzumuz olacak. Bu kılavuza uygun bir şekilde saç kesimimize devam edeceğiz. Burada keskin hat kesim tekniğiyle saç kesimimize başlıyorum. Ortadan bir bölüm kestim ve diğer bölümü de aynı şekilde e, ona devam şeklinde kesiyorum. Yine sol tarafı kestikten sonra sağ tarafa geçiyorum. İlk önce kılavuzumuzu orta kısmından başlatıyorum ve düz makas darbesiyle kesimimize devam ediyorum. Bu bölümü kestikten sonra saçı hafif biraz kaldırıyorum ve yine 45 derecelik bir açıyla yine keskin hat kesim tekniğiyle kesiyorum. Burada düz kesim yapmıştık. Saçın boyunu belirledik. Burada hafif 45 derecelik, yatay 45 derecelik bir açıyla da saça hafif doku kazandırıyorum. Yani katlandırma işlemi uyguluyoruz. Bu işlemi uyguladıktan sonra ikinci adıma geçiyorum. Yine bir yatay ayrım oluşturacağım. Evet. Kulağın biraz üstünden ayırdım bu ayrımı. Ve yine aynı boya kesiyorum. Alt kısımda belirlemiş olduğumuz kılavuzumuz mevcut. Bu kılavuza uygun bir şekilde keseceğim. Burada normalde bu benim eski videom olduğu için alttan bakmıyorum. E, Normalde keseceğiniz zaman bir önceki kesmiş olduğumuz saç boyunu alt taraftan kontrol etmeniz gerekiyor. Aynı boyda mı? Ben buradan parmak arasından gördüğüm için e, de o yüzden kesmemişimdir büyük ihtimalle. Ama mutlaka alttan bakmanız gerekiyor. Şimdi yine dikey bir ayrım oluşturdum. Ve buradan saçın dikey olarak yine 45 derecelik bir açıyla alttaki en kısa saçı kontrol ediyorum ve o kısa saça göre de saça hafif içten dışa doğru bir katlandırma işlemi uyguluyorum. Ondan sonra üst tarafı yine düz kesmiyorum gördüğünüz gibi. Alt taraftaki bir önceki kesmiş olduğumuz noktadan bir adet kılavuz alıyorum ve dikey bir ayrımla saçı tarıyorum ve geri kalan kısmını keskin hat kesim tekniğiyle 45 derecelik bir açıyla kesiyorum. Burayı kestikten sonra sağ ve solu aynı şekilde keseceğim. Burada saçın boyunu kesiyorum ilk önce. Enseden
Diğer tarafı da aynı şekilde kesiyorum. Burada gördüğünüz gibi saç boyunu görüyorsunuz. Alt kısmında o boya aynı şekilde kesme işlemini uyguluyorum. Saçın boyunu kestik gördüğünüz gibi arka kısmında. Enseyi çok açmadan küt bir form oluşturuyoruz. Ön kısımdaki saçı taç ayrımında oluşturulmuş saçı geriye doğru tarıyorum ve arka kısmında kesmiş olduğum saç noktasıyla eşitliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle keserseniz saçın arkadan öne doğru hafif bir kavis alacağını göreceksiniz. Böyle de kesebilirsiniz. Saçı enseden öne doğru uzayan bir saç formu elde etmiş olursunuz. Evet, iki tarafı da aynı şekilde kestikten sonra üst tarafta saçı katlandırmak, yani üç kısımda saça doku kazandırmak için ense kısmındaki bölümü de üst taraftaki bölümü de bir önceki kesmiş olduğum saç noktasından bir nokta bir kalıbız alıyorum. Gördüğünüz gibi geriye doğru. Burada saç video çekimi kötü olabilir çünkü asistanım çekiyor bu videoyu. O yüzden biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın. Sizler de saç kesimi hizmeti almak isterseniz videomun açıklama kısmında sosyal medya adreslerim olacak. Buradan bana ulaşarak salonuma gelerek saç kesim hizmeti alabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi alt taraftaki kılavuzu gördükten sonra üst taraf daha düzgün bir görünüm olması için nokta kesim tekniği uyguluyorum. Yani set bir makas darbesi uygulamıyorum. Daha doğal bir geçiş olması için. Yine arka taraftan yine tarıyorum ve yine nokta kesim tekniği uygulayacağım. Buradaki saçın katlarının daha doğal bir geçiş sağlaması amacında burada makas izi oluşmaması için yine aynı şekilde tepe kısmından dilim ayrımları oluşturarak nokta kesim tekniği uygulayarak üst taraftan kademeli şekilde aşağı doğru ilerliyorum. Burada ön ve arka kısmını aynı şekilde katlarının geçişini sağlıyorum.
Gördüğünüz gibi arkadan gravadasyon bob, yani katla bir görünüm alarak kesmiş olduğumuz saç tasarımı hacimli, ince telli bir saç e, yapısına uygun, dolgun bir bob saç kesimi. Sizler de bu tarz bir saç kesimi yaptırmak isterseniz salonuma gelerek benden hizmet alabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.